One Piece ne anlama geliyor? Tek parça. Aklıma gelen soru ise şu. One Piece'teki canlılık nasıl oluştu? Her ırktan çeşit çeşit insanların olması evrim teorisiyle benzer olabilir mi? Tüm ırkların ayrı yaşaması aslında One Piece'in yani tek parçanın bir arada yaşama hayali olduğunu söyleyebilir miyiz? Eğer bir One Piece hayranı iseniz videomu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ben Yılmaz. Biraz anime seviyorsan kanalıma abone ol. Sizler için hazırladığım videomu da beğenerek bana destek olabilirsin. Kendi düşünceni de hiç çekinmeden yorumlarda yazarsan bütün fikirlere birlikte değinmiş oluruz. Luffy'nin ve bütün insanların soy ağacı Minklere dayanabilir. Zou adasında Wanda'nın panelde bahsettiği gibi kürk eksikliği sizi daha az vizyon yapar demesi bana çok garip gelmişti. İnsanlar ve Minklerin aynı ırk olduğuna, sadece insanların daha az tüylere sahip sıradan maymun olduğuna inanmaktaydılar. Luffy'nin soy ismi neden maymun olduğunu hep merak etmişimdir. Arada bir bağlantı olması çok uçuk bir fikir sayılmaz aslında. Siz ne dersiniz? Teorimizde Minklerin gurur kaynağı olan kürkleri aynı zamanda onlara antik elektro güçlerini veren bir katalizör olduğunu düşünüyorum. Katalizör, kendisi değişmeksizin kimyasal bir tepkimeyi sağlayan ya da tepkimenin hızının değişmesine yol açan madde anlamına gelmektedir. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Gerekli olan şey kürk ise neden normal hayvanların onu kullanamadığıdır. Diğer hayvanlarla karşılaştırdığımızda minkler, insanların entelektüel yeteneklerine sahip akıllı bir türdür. Zekalarını, vücutlarının doğal özelliklerini geliştirmek için kullanmaları çok da zor olmayacaktır. Mesela aynı şekilde balık adamlar da balık adam karateyi geliştirdiler. Demek istediğim zamanla elektro gücü Mink medeniyetinde önemli bir gelenek oldu ve kürkleri Mink kimliğinin tanımlayıcı unsuru haline geldi. Bu kadar kürkleriyle gurur duyan bir toplumda tüysüz maymun minkler doğarsa ne olur? Kürkü olmayan bir mink illaki toplumun birçok yönünden dışlanması mantıklı bir varsayımdır. Uzak geçmişte bu tüysüz maymun minkler ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi çok muhtemel ve ayrımcılığa da maruz kalabilir. Hatta topluluk etkinliklerinden kovulmuş ve ayrı bir yerde ya da köyde yaşamaya mecbur bırakılmış bile olabilir. Fakat bir gün olağanüstü bir iradeye sahip tüysüz maymun mink buna daha fazla katlanmak istemedi. Maymun ailesinin kurucusu olacak bu kişi Nika'ydı. Nika tüysüz mink ayrımcılığına karşı çıktı. Halkına neşe getirecek ve özgürlükleri için savaşmaları için onlara ilham verecekti. Kürkleri olmadığından dolayı güçsüzlüklerini telafi etmek için giriştikleri güç arayışında teknolojiyi ve daha sonra şeytan meyvelerini geliştirdiler. Şeytan meyvelerinin de üretilebildiğini unutmayalım. Antik silahların yapımı gibi belki de bizim bilmediğimiz antik bir yöntemle yapılıyordu. Ve zamanla kendi ırklarına yani insana dönüştüler. Minklerden ayrı olarak kendi medeniyetlerini ve kendi kültürlerini oluşturdular. Ancak teknolojiye bağımlı hale geldikleri için insanlar dünyadaki diğer evrimleşmiş türlerden daha zayıf hale geldiler. Sonra tarihin bir noktasında teknolojilerini Ay'a seyahat etmek ve kendilerine yeni bir ev yapmak için kullandılar. Böylelikle hem dünyada hem de Ay'da yayılıp çoğaldılar. Enel'in kapak hikayesinden Ay'dan gelen insanların kaynak yetersizliğinden onu terk etmek zorunda kaldıklarını zaten biliyoruz. İnsansı robotlarını geride bırakmak zorunda kaldıkları için bu üzücü bir ayrılıktı. O zamanlar İnsanlar zaten teknolojik olarak son derece gelişmiş medeniyetler kurmuştu. Imu'nun ay tanrıçası olduğunu düşünürsek, aydan gelenler kendilerinin tanrı olduğu yanılgısına kapıldılar. Önceki videolarımda bundan bahsetmiştim. Dilerseniz yukarıdaki linkten ya da açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Birinci seçenekte belki de yeryüzündeki evrimleşmiş türler insan komşularını sevmiyordu. Fiziksel avantajları ve elemental güçleri nedeniyle kendilerini hala üstün ırklar olarak gördüler ve onları yok etmek amacıyla insanlara zulmettiler. Cevap olarak insanlar şeytan meyvelerini ve teknolojilerini kullandılar. İkinci seçenekte ise teknolojinin ve şeytan meyvelerinin getirdiği güç ile artık son derece güçlü olan insanlar kibirli olmaya başladılar ve diğer türlere zulmetmeye ve farklarından dolayı onları alt sınıf olarak nitelendirmeye başladı. İkinci seçenek daha çok aklıma yatıyor. Çünkü hatırlarsanız 800 yıl önce Dressrosa'da Kral Riku ailesi gelesiye kadar Greenbit'teki cüceler köle olarak çalıştırılıyor ve insanların zenginliğine zenginlik katmak için kullanılıyordu. Kral Riku hanedanı geldikten sonra cücelerin varlığını insanlardan gizli tutmuştur. Cüceler gibi farklı ırklar da aynısını yapıp insanlardan kendilerini tecrit etmeye başladılar. Mesela Ming kabilesi kapalı kapı politikasına sahip olup kendilerini 1000 yıldan fazla bir süre insanlardan izole etmişlerdir. Çünkü Mingler normal insanlar tarafından köle olarak değerlendirilirler.
ve bir Ming kabilesi üyesinin standart değeri 700.000 belidir. Adaların aksine Zunesha'nın manyetik alanı olmadığı için hiçbir navigasyon cihazıyla izi sürülemez. İnsanlardan kaçmak için mükemmel bir yöntem. Balıkadam Adası da zaten izole sayabileceğimiz bir yerdedir. Balık adamların güneşin altında yaşama hayali belki de önceden yaşadıkları için ya da böyle bir planları olduğu fakat hayata bir türlü geçiremedikleri için olabilir. İşte Joy bu yüzden Deniz Kızı Prensesinden özür diliyordu. Zamanla insanların iki gruba ayrıldığını düşünüyorum. Biri diğer türlerle yeniden bağlantı kurmak ve eşitliği teşvik etmek istedi. Diğer grup ise her şeyden önce insanların üstünlüğünü istedi. Yeryüzünde kalan insanların bir kısmı birlikte yaşamanın bir yolunu bulmuş, özgürlük, eşit haklar ve her türlü köleliğin kaldırılmasını savunan sözde antik krallık altında birleştiğini düşünüyorum. Liderleri de Joyboy'du. Aydan gelen ve kendilerini tanrı olarak atfeden insanlar ise bir plan yaptılar ve tıpkı Ay'a hükmettikleri gibi dünyaya da sadece kendileri hükmedip gücü ele geçirmek için 20 krallığa bir teklifte bulundular. Fakat zaten her şeye sahip güçlü krallar daha başka ne isteyebilirlerdi ki? Cevap çok basitti. Daha fazla güç istediler tabii ki. Hatta ölümsüzlük. Goraseylerin yaşlanmaması ve kutsal ejderlerin neden astronot kıyafetiyle gezdiğini şimdi daha çok kafanızda oturtabilirsiniz. Bu astronot giysileri yaşlanmayı engelleyen ve bir nevi ölümsüzlük veren bir hava soludukları için olmasın. Çünkü zaten kral olan bir kimseyi para ya da toprak ile satın alamaz. En azından hepsini alamazsın. Ellerinde olmayan ve onları cezbeden bir teklifle gelmeliydiler. Bir krala zaten ölümsüzlükten daha iyi başka ne teklif edebilirsin ki? Bugünkü dünya hükümetinin öncüleri olan antik krallığın düşmanları insan üstünlüğünü savunan kişilerdi ve İmu'nun da onların lideri olduğu bir sistemde insanları üstün ırk olarak terfi ettirdiler. Antik krallık ve onun insan olmayan müttefikleriyle savaştılar ve sonunda onları yendiler. Hakimiyetlerine ve üstünlüklerine yönelik gelecekteki tehditleri de ortadan kaldırmak, insanların ve evrimleşmiş hayvanların ve melezlerin eşit olarak yaşayabileceği fikrini silmek için antik krallığın var olduğuna dair tüm kanıtları yok ettiler ve 100 yılı bunun etkisini ve başarılarını yok etmek için harcadılar. Diyebilirsiniz ki aynı teklifi antik krallığa neden yapmadılar? Çünkü dünyadaki en güçlü krallık zaten antik krallık idi. Eşit ve özgür bir şekilde tek parça olmak isteyen bir ülkeye biz de dünya hükümeti olmak istiyoruz diyerek boyunduruk altına alamazsınız. Zaten Nika'nın arzusuna sahip olan Joyboy dünyadaki köleliği ve ayrımcılığı bitirmek için tek parça olmak istediler. Fakat dünyadaki kölelik ve ayrımcılık sistemi o kadar köklüydü ki Joyboy her yere yetişemeden dünya hükümeti oluşumu kendisini göstermeye başlamıştı. Antik krallığın müttefikleri de bu ayrımcılıktan kendilerini kurtarmak için kendilerini izole ettiler ve kehanete inandılar. Zoanların kendi başlarına iradeleri olduğunu biliyoruz. Nika'nın iradesi, özgürlüğün, kurtuluşun ve eşitliğin somutlaşmışı olarak dünyanın tüm sakinlerine gerçek kurtuluşu getirebilecek tek kişiyi bulma arayışı içinde çağlar boyunca bir şeytan meyvesi şeklinde dünyayı dolaşmaya devam etti. Nika bu bireyin hangi türden olduğunu umursamıyor çünkü başlangıçtaki duruşu buydu. Özgürlüğü kimin getirdiği önemli değil. Bir insanı Nika'ya göre kurtarıcı yapan pozitif ruh, irade, alışılmışın dışında düşünme, engelleri aşma ve her türden insanla gerçek dostluklar kurma yeteneğidir. Bu senaryoda Joyboy, tarihte Nika'nın tüm yeteneğini uyandırmayı başaran ilk kullanıcısıydı. Nika'nın asırlık rüyası için tüm ırkları özgürleştirmek, ayrımcılığı bitirmek için savaştı. Ama sonunda çabası yeterli olmadı. Yine de Joyboy bu takdire şayan rüyayı gerçekleştirmek için bir kez daha ellerinden gelenin en iyisini deneyebilecek, gelecek nesillerin temelini attı. Antik krallığın kendisi yenilmiş olabilir. Bu arada eski müttefikleri insan ve evrimleşmiş hayvan kültürleri hafızasını koruyarak poneglyphleri dünyaya dağıttı. Joy boyunda Luffy gibi her şeyin sesine ve gelecek görüşüne sahip olduğunu varsayarsak, uzak bir gelecekte yeni bir kurtuluş savaşçısının doğacağını gördü. Joy veya Roger'ın şafağı getiremedikleri için başarısız olduğunu iddia etmek yanlıştır. Onlar üzerine düşeni yaptılar. Önceki nesillerin yani kurtarmaya teşebbüs edenlerin çalışmaları olmasaydı yeni nesil çalışmalarını ve gayretlerini üzerine inşa edecek hiçbir şeyleri olmazdı. Hiç kimse tek başına bu kadar büyük bir hedefe ulaşacak kadar güçlü değildir. Gelecek bölümlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz. Böyle teorilerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.